Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere gençlerin çok seveceği crop bir süveter nasıl yapılır onu göstereceğim. Modelimiz çok güzel. Böyle degrede bir ip, geçişleri var. Hafif de sim var üzerinde. Geçişleri çok güzel oldu. Kol kısımları ve yaka kısmı. Biraz yakasını ben geniş çalıştım bu çalışmada. Evet, gayet güzel. Crop bir süveter. Ama siz isterseniz bunu uzun kollu da çalışabilirsiniz. Ya da iki tane örerek hırka şeklinde de çalışabilirsiniz. Burada tercih size kalmış. Bu çalışmayı yaparken ben Alize'nin simli ipini, angora ipini kullandım. Batik. Gayet güzel. Şal ve bluz aksesuarlarda kullanılır diye üzerinde yazıyor. %75'i akrilik olan, %10'u tiftik, %10'u da yün olan bir ip. Bu ip benim şu an 3 tane ip kullandım. Bu ipten kalan bu kadar. Ben çok ince olduğu için ip ikiye katladım ve bu şekilde ipi kullandım. Biraz daha kalın bir ip elde ettim. Daha ince olmasını istiyorsanız tek katta da yine kullanabilirsiniz. 5 numarada şiş kullandım. Hemen nasıl yaptığımı hemen gösteriyorum. 5 numaralı şişime 84 ilmek olarak başladım ve cilveli lastik olarak 2 parmak 3 parmak kalınlığında lastiğimi ördüm. Cilveli lastiği nasıl yaptığımı daha önceki videolarımda gösterdiğim için tekrar burada göstererek videoyu uzatmak istemiyorum. Bu videomda sadece buradaki kısmı, modelimi nasıl oluşturduğumu ve sayılarımın kaçar olduğunu, yaka kısmını, ayrıntılarını göstermek istiyorum. 84 ilmek başladıktan sonra düz bir şekilde devam ediyorum. İlk önce arka kısmına bakalım. 84 ilmek başlamıştık. Hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan düz bir şekilde ilerliyorum. Cropunuzun uzunluğunu ne kadar olmasını istiyorsanız siz o kadar da yapabilirsiniz. Bunun için de kullanmış olduğunuz eğer bir crop kazağınız varsa üzerine koyarak ne kadar uzunlukta örmeniz gerektiğine siz de karar verebilirsiniz. Ben kendiminkini hemen ölçüp bakıyorum. 14 28 38 santim olduktan sonra bu 84'ü 3'e bölüyoruz. 84'ü 3'e bölmemizdeki amaç omuz kısımları ve ortadaki kısmını, yani buradaki ense kısmını belirleyebilmek. Burada omuzlarda 22 tane bıraktım ben. Buralarda 22 tane bıraktığım için ortada yaklaşık olarak 40 tane. Evet, 40 tanesini kestim. Bu yaka kısmını kestikten sonra omuz kısmında bir sıra kadar ördüm. Bir sıra dediğim buradaki örneğimizden bir sıra kadar ördüm ve bu arka kısmını bitirdim. Sıra ön kısmına geldi. Yine ön kısmında 84 olarak başladım. Burada yaka oyuntusunu yapmadan düz bir şekilde ilerledim. Hemen burayı da ölçüyorum. 21 santim. 21 santim olduktan sonra yaka kısmına geliyoruz. Yaka kısmında ben biraz geniş çalıştım. Çok sıkı bir yaka yapmak istemedim. Eğer siz istiyorsanız yakayı buradan değil de daha yukarıdan da yapabilirsiniz. Daha boğazınıza gelen, hani sizi birazcık daha ön kısmınızı kapatan kapalı bir yaka istiyorsanız alttan değil de biraz daha yukarıdan başlamanız gerekiyor. Benim sayılarım şöyle. 84 ilmek başlamıştık. 38 tane ilmeği örüyorum buradan. 8 tane ilmeği buradan kesiyorum ve 38 ilmek olarak devam ediyorum. 38 ilmek olarak devam ettikten sonra geri dönüyorum ve burada tekrar bu tarafa geri dönerken 6 tane ilmek kesiyorum. Bu yuvarlak yaka kesimi ile ilgili yine videom var. Ayrıntılı bir şekilde göstermiştim. Burada sadece sayılarını bilmeniz yeterli. Oradaki videoyu seyrettiğiniz zaman yakayı çok güzel bir şekilde kesebilirsiniz. Ben burada tekrardan ip takmayı tercih ediyorum.
Yani hem bu tarafını hem bu tarafını aynı şişi kullanarak örüp bitiriyorum. Yani ayrı ayrı bu tarafı örüp sonrasında bu tarafı örmüyorum. Her ikisini de burada ipim ayrı takılı devam ediyor. Burada ipim ayrı takılı devam ediyor. Bu tarafa geldiğimde bu ipimi kullanıyorum. Bu tarafa geldiğimde de bu ipimi kullanarak iki tarafı örüyorum. Ön ve arka kısım bittikten sonra omuz kısımlarından iç tarafından dikiyoruz. Daha sonrasında misinalı şişle buradan ilmek çıkartarak yuvarlak bir şekilde yine 2-3 parmak kalınlığında lastik kısmını ördüm. Fakat cilveli lastik yaparken hepsi düz ilerlediği için maalesef cilveli lastiği yuvarlakta yapamıyorsunuz. Ama siz isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Normal bir şişe takıp buradan dikiş olacak şekilde yaparsanız yine bu kısmı da cilveli lastik yani olacaktır. Yoksa bir ters bir düz olarak ben yaka kısmını yaptım. Daha sonrasında kol kısmına sıra geldi. Kol kısmında da hemen ölçüyorum. 14 20 santim. 20 santim olacak şekilde şuradan bıraktım. Yani ön tarafından bu omuz hizasını diktikten sonra 20 santim olacak şekilde ön tarafından 20 santimde arka tarafından olacak şekilde bıraktıktan sonra buradan işaretledim. İşaretlediğim yerden ilmek çıkardım. Her tarafından ilmek çıkardım ve burada yine cilveli lastik olacak şekilde ördüm. Aynı şeyi diğer kol içinde yaptım. Daha sonra burada bakın dikiş var hemen iç tarafında. Yine ters tarafından birleştirdim. Bu kol kısımlarını birleştirdim. Buradan başlayarak buradaki yan kısımlarını diktim ve crop kazağımı bitirmiş oldum. Evet. Yaka kısmını dediğim gibi eğer siz isterseniz çok geniş bir yaka istemiyorsanız o zaman birazcık yukarıdan başlamanız lazım. Yani şuralarda falan başlamanız lazım. O zaman da sayılarınız değişebilir. Eğer böyle geniş bir yaka istemiyorsanız biraz daha dar bir yaka istiyorsanız burayı 8 değil de 6 olarak yapabilirsiniz. Burası 6 olursa o zaman 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde 22 kalana kadar bu kısmını ayarlayabilirsiniz. Yine dediğim gibi yuvarlak yaka ile ilgili bir videom vardı. Bunu ayrıntılı bir şekilde göstermiştim. Şimdi sıra geldi bu modeli nasıl yaptığımı göstermeye. Siz yapacağınız çalışmada kesinlikle çift ilmek olarak başlayın. Bu modeli yapmak istiyorsanız. Çünkü modelimiz için bizim çift sayı başlamamız lazım. Farklı sayılarda başlayacaksanız buna dikkat ederseniz modeliniz daha düzgün olacaktır. Şimdi ben bu ipim biraz karışık renkli ve ince ip olduğu için biraz daha kalın bir iple göstermeyi tercih ettim. Lastik kısmını ördüm ve şimdi bu ön kısmında hemen örneğimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi boş olarak aldım. Üzerine ilmek atıyorum. Tekrar göstereyim. Üzerine ilmek atıyorum. Ben boynumda da örebiliyorum. Elimde de örebiliyorum ama bu çalışmayı boyunda örmek biraz daha rahat oluyor. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alıyorum. İpimi buradan alıyorum. Ama buradaki iki ilmeğimi bırakmıyorum. Üzerine tekrar ilmek atıyorum. Ve bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Evet bakın. Tekrar yapalım. Üzerine ilmek atıyorum. Bir tane. Şimdi iki tane ilmeğimiz var. İpimi arkaya alıyorum. İlki ve ikincisinden. Hemen ikincisinden şişimi geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Tekrar bir tane daha üzerine ilmek atıyorum. Ve tekrar aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Hemen bir tane ilmeğimi çıkartıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Tekrar bir tane daha aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ve ondan sonra soldaki şişimden
çıkartıyorum. Bakın böyle kabarık kabarık olması lazım. Tekrar ilk önce üzerimize ilmeğimizi atıyoruz. İlmeğimizi atmayı unutmayalım. Tekrar bir tane ilmeği çıkartıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Tekrar aynı yerden bir tane daha ilmek atıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Sağdaki şişime. Hemen 1 2. Üzerine ilmek atıyorum. Bu şekilde. Tekrar aynı yerden bir tane daha ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Burada önemli bir püf noktası var. Sıra sonuna geldiğimiz zaman bir tane ilmek kalacaktır. Bu ilmeği ters bir şekilde örüyorum. Her düz tarafında bu kısmı yaparken son kalan ilmeği ters bir şekilde örüp arka tarafa geçiyorum. Şimdi ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Şimdi ikişer ikişer bir tane ilmek ve yanındaki üzerine ilmek attığımız ilmeği hep bir arada ters örgü olarak örüyorum. Bakın 1 2 ters örgü. 1 2 ters örgü. 1 2. Bu şekilde iki tane ilmek, bir tanesi normal çıkarttığımız ilmek, bir tanesi de üzerine ilmek atarak artırdığımız ilmekler. Bunlar bizim ajurlarımızı oluşturacak. Bu şekilde ikişerli ikişerli alıp ters örgü olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Düz kısmına tekrar geldim. Şimdi yine aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi boş olarak alıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Bir tane üzerine ilmek attım. Sıradaki iki taneyi birlikte ön tarafından alıyorum. Burası önemli, bakın ön tarafından giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Hiç bunu çıkartmadan üzerine ilmek atıp aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Her seferinde aynı işlemi yapacağız. Üzerine ilmek atıp ilk iki tanenin hemen dibinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Aynı yerden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Üzerine ilmek atıyorum. Bir tane. Çok yavaş bir şekilde yapmaya çalışacağım. Alttan bakın, bu nasıl aldığınız da önemli. İpimi bu şekilde alıyorum. Çıkartıyorum. Üzerine bir tane ilmek atıyorum. Tekrar aynı yerden bir kere daha ilmek çıkartıyorum. Ve ipimden, şişimden ilmeğimi çıkartıyorum. Sonuna geldikten sonra son ilmeği de ters bir şekilde örüyorum ve arka kısma geçiyorum. İlk ilmeklerimizi hep örmeden alıyoruz. Kenarın düzgün olabilmesi için. 1 2 2 ilmeği alıyorum. Ters bir şekilde örüyorum. Bakın bu ilmek zaten diğer ilmekteki aradaki bu üzerine attığım ilmekle birleşiyor. İkisini birlikte alıyorum. Ters örgü örüyorum. Her seferinde 2 ilmek. Ön sırada artırma yapıyoruz. Arka sırada bu ilmekleri topluyoruz. Şiş olarak böyle 5, 6, 7 gibi şişlerle örerseniz bu yapacağınız buradaki bu ajurlar biraz daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Biraz böyle 4 numara, 3 numara şişlerde istediğiniz gibi durmayabilir sonuç. Burada da sonunda yine 2 tane ilmeği örüyorum. Son ilmeğimi de tek seferde örerek bu sırayı bitiriyorum. Modelimiz çıktı. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. 4 numara şiş olduğu için biraz bu aradaki deliklerimiz çok büyük olmadı. Ve 6-7 ile örülseydi daha güzel dururdu. Bakın gayet güzel oldu.
ince 2 kat iplik olmasına rağmen daha minik ve bakın daha hoş böyle ikili ajurlarımız oldu. Evet, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.